Ve ilk izlenimlerine eline ulaşan son bilgileri rica ederim. İçişleri Bakanı'ndan maalesef terör saldırısı olduğunu doğrulayan açıklama geldi. Sendeyiz. Sayın Tezer, senin de belirttiğin gibi Türk Havacılık ve Uzay Sanayi Şirketi önünde hareketli dakikalar yaşanmaya devam ediyor. Bir terör saldırısı, senin de belirttiğin gibi bir çatışmanın yaşandığı, canlı bomba bulunduğu ifade ediliyor. Edindiğimiz bilgiye göre hemen size etrafı da biraz göstermek istiyorum. Hareketli dakikalar şu an bu noktada yaşanmaya devam ediyor. Geniş çaplı güvenlik önlemleri alınmış durumda polis ekipleri tarafından. Kesinlikle bölgeye resmi araçlar ve polis araçları, yine tabii itfaiye ve sağlık ekipleri dışında bir araç alınmadığını da sizlere aktarmış olalım. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi Ankara Kahramanmazan tesislerine yönelik terör saldırısı gerçekleştirildi ve bunu da İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada duyurdu ve saldırı sonrası maalesef şehit ve yaralılarımız bulunmaktadır ifadesini kullandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum ifadelerini kullandı. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir. Resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaları dikkate alınız ifadelerini kullandı. TUSAŞ savunma sanayide önemli kuruluşlardan biri, biliyoruz ki terörle mücadelede aktif olarak kullanılan Aksungur İHA'da yine o noktada yapılıyordu. Yine Atak helikopterlerinin üretildiği bir tesisten söz ediyoruz ve Türkiye'yi alanında güç çarpanı yapacak Kaan uçağının üretildiği bir tesise yönelik yapılan saldırıdan, bir terör saldırısından söz ediyoruz. Bakın şu an kameraman arkadaşım Engin Eşki de ekranlarınıza getiriyor. Zaten bu noktada büyük bir yoğunluk söz konusu. Araçlar kesinlikle içeri alınmıyor. Geniş çaplı bir güvenlik önlemleri şu anda bu noktada Kahramanmazan'da, Kavşak'ta alınıyor. Bakın polis ekipleri, şu an jandarma ekiplerinin yine içeri girdiğini görüyoruz. Yalnızca polis ekipleri, itfaiye ve sağlık ekipleri içeri alındı ve bir de resmi araçlar, yine İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın da yolda olduğunu, TUSAŞ'a geleceğini sizlere aktarmış olalım. Bir açıklama yaptı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, tekrar etmekte fayda var. Hemen size yeniden aktaralım o açıklamayı. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi Ankara Kahramanmazan tesislerine yönelik terör saldırısı gerçekleştirilmiştir. Saldırı sonrası maalesef şehit ve yaralılarımız bulunmaktadır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir. Resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaları dikkate alınız ifadelerini kullandı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya. Tabii nizamiye kısmında saldırının gerçekleştirildiği yönünde iddialar söz konusu. Önemli bir, kritik bir tesisten söz ediyoruz. Bir terör saldırısı gerçekleştirildi. Şehit ve yaralılarımızın bulunduğunu ifade etti İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya. Nizamiye kapısından bir patlama sesi duyuldu önce, ardından çatışma seslerinin yükseldiği ifade edildi. Bir çatışma durumu söz konusu oldu ve tabii şu anda da bir yandan geniş çaplı önlemler, tedbirler alınmaya devam ediyor. Polis ekipleri tarafından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın da bu bölgeye doğru geldiğini sizlere aktarmış olalım. Kesinlikle araçlar alınmıyor. Yalnızca resmi araçlar, polis araçları içeri girebiliyor. Şehit ve yaralılarımız var. Ne yazık ki bu terör saldırısının ardından Nizamiye bölgesinde yapıldığı bilgisi geldi tarafımıza. Ve ne yazık ki şehit ve yaralılarımız var. O bölgede yine tabii Akıncı Üssü'nün de olduğunu sizlere aktaralım. Yani aslında kritik bir bölgeden de söz ediyoruz baktığımız zaman. Bir yandan da buradaki hareketlilik de devam ediliyor. Çatışma sesleri yükseldi. TUSAŞ tesislerinde ve Nizamiye alanında bir Merve, hemen şunu sormak istiyorum. Oradaki hareketliliği aktarıyorsun. Belli orada çok ciddi bir teyakkuz var. Sesler duyuluyor mu hala? Çünkü çatışmanın hala devam edip etmediğine derdi. Çatışma sesleri duyuluyor mu? Evet, hemen. Çatışma sesleri, herhangi bir çatışma sesi duymuyoruz biz şu an. Sanıyorum ki çatışma bitti. Şu anda bir gergin ortamın olmadığını söyleyelim. Özellikle evet. Nizamiye tarafını siz belki şu an göremiyorsunuz ama biz baktığımız zaman oradaki hareketliliği de görebiliyoruz. Herhangi bir çatışma sesi, herhangi bir o bölgede yükselen ses, ateş, herhangi bir durum söz konusu değil. Yalnızca polis araçlarının ışıklarını ve yine o bölgedeki yoğunluğu şu an görebiliyoruz. Riskli bir durum. Bir yandan da biz hastaneye dönelim. Sercan Bilgi o noktada yaralıların durumuyla da
Sercan Bilgi'ye bir sorum. Sercan, elimizde neler var, ne biliyoruz? Bulunduğumuz yerde, yani Yeni Mahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisinde de yoğun bir hareketlilik var. İbrahim Bayram ekranlara getiriyor. Bakın, yaralıları taşıyan ambulanslar şu anda hastaneye giriş yapıyor an itibariyle. Ve burada da hazırlıklar var. O hazırlıklar kapsamında özellikle o saldırıdan sonra yaralanan vatandaşlar şu anda çeşitli hastanelere sevk ediliyor. Sevk edilen hastanelerden biri de şu anda bulunduğumuz yer. Şu ekranlara gelecek, sen aktarmaya devam et. Şu anda saldırının görüntüsü. Evet, lütfen hastane görüntüsünden çıkalım. Evet, çatışma anı. Saldırının görüntüsü. Saldırgan. Okan Paşam, elindeki silahın ne olduğu tabii ki kolay. Yine Neonat benzeri bir silah kullanıyor. Kendi taksiyle geliyorlar. Evet, lütfen buyurun. Atıyorlar ve gördüğüm gibi 3 şu anda ekranda gördüğümüz görüntüler çatışma. Biri yerde yatan bir şahıs var, büyük ihtimal terörist. Komutanım, tutuşları, sırt çantaları bir suikast sistemi değil mi? Yani sonuçta terörist, yani ilanihaya olayı sonuçta hani terörist diyelim çünkü. Evet, saldırganın görüntüsü. Evet. Bu içeri sızmayı başaran saldırgan. Şimdi anlıyoruz ki o Nizamiye'de ticari taksiyle geliyor. Orada bir çatışma var. Orada etkisiz hale getirilme çalışması var. Orada bir patlama oluyor. Saldırgan da, şu saldırganın görüntüsünü verebilir miyiz? Okan Paşam, nedir bunun elindeki? Kanas benzeri şu anda daha rahat görünüyor. Çünkü namlu itibariyle kanas tipi, eğer fotoğrafta bir şey yoksa, kırpılma yoksa, kanas benzeri bir silah. Yani keskin nişancı silahı gibi bir silah. Hani AK-47 benzeri bir silah da olabilir. Çünkü tam üstten görünüş tarzıyla namlusunu göremiyoruz. Kalaşnikov'u kastediyoruz. Evet. Kalaşnikov veya Dragunov. Yani ikisinden birisi. Yani birisi keskin nişancı Dragunov, Kalaşnikov da normal piyade silahı. Yani Rus menşeli piyade silahı. Dolayısıyla yani genelde terörist örgütlerin kullandığı Doğu menşeli silahlar olduğu için bunları kullanıyorlar. Yani görüntü onu gösteriyor. Bir de tabii giyinişleri itibariyle... Yüzünün açık olması çok ilginç. Evet, çok enteresan. Yüzü açık. Sivil giyinişli olmalarının ötesinde sırt çantaları taşımaları da enteresan. Yani bunlarda bomba olabilir, sırt çantası taşıyorlarsa. Çünkü normalde hani bir suikast hazırlığında olan daha hafif giysiyle bir görüntü girer. daha var. O da şu, evet. Arkadaşlar bir zoomlayabilir miyiz? Daha büyük görebilir miyiz? Şimdi iki saldırgan. Kadın galiba biri. Öndeki saldırgan... Bu Kalaşnikov elindeki. Vola verebilir misiniz arkadaşlar? Çünkü plazmada tam olarak göremiyorum. Vola verirseniz daha net. Evet, kadın. Komutanım, isterseniz vola. Evet. Evet. Yani Kalaşnikov küçük, ufak namlulu ve bu da işte biraz önce söylediğim gibi büyük ihtimalle keskin nişancı silah. Üstüne sanki susturucu takmış gibi ucuna, fakat tam görünmüyor, fark edilmiyor. Dolayısıyla yani öbüründen farklı silah kullanıyor bir öncekinden. Kaç kişi oldukları 3 kişi görünüyor. 3 kişiyle hani geldikleri anlaşılıyor ama taksiyle geldiklerine göre bu kıyafetle taksicinin bunu getirmiş olması da çok enteresan. Yani taksiyi gasp etmiş olabilirler. Yani normalde hani bu kıyafetle o taksiye bindikleri zaman mümkün değil. Taksiyi muhtemelen gasp ettiler. Evet, ve gasp ettikleri taksiyle geldiler, öyle anlaşılıyor. Evet. Sayın Yavuz Arslan. İlginç, yüzlerinin açık olması. Bu gördüğünüz gibi orada bariyerler var. Tam vardiya değişimi. Personel, oradaki görevli. Zamanlama. Burada şunu söyleyeyim. Bu terör saldırısı zamanlaması açısından zaten dikkat çekici. Zamansal ve mekansal çalışma yapılmış. Yani bir kapıya gidiyor, ismini vermeyeyim. Burada keşif yapmışlar. Komutanımın dediği gibi, taksiyi gasp etmişler. 3 kişi olduğu yönünde teyide muhtaç ama 3 kişi. Evet, yani bir bekliyor olabilir. Artık yani bunlar yayınlandıktan sonra söyleyebiliriz. Bir kaynağımızın aktardığı, ilk önce el bombası atıyorlar. Evet. O el bombası attıktan sonra o alçalarak, kendileri de alçak zaten, alçalarak gittiklerinde güvenlik güçleriyle. Bir de TUŞAS'ın özel güvenliği var. Yani kendi güvenliği var, profesyonel. Çatışma, içeriye girmeleri engelleniyor. Şimdi komutanım çok iyi anlattı. Bu sırt çantası, şurada bir silah sanırım ellerinde.
Bunlar içeride bir hedefi. Ekstra bir tabanca taşıyor gibi sanki. Evet, bakın o tersten İçeriye görünüyor. girip bir hedefi var. Evet. Bir hedefi. Bir binanın o el bombası ya da çatışmalardan kısmı bir yandığını görüyoruz itfaiye araçlarından. Yaralılarımız var. İlk gelen bilgi İçişleri Bakanımız söylediği için söyleyebilirim. Bana gelen bilgi bir şehidimiz var. Var. Evet. Tabii yalnız şu var. Allah Değerli komutanım Mehmet Bey de anlatır. Seçilen hedef zamanlaması sıradan bir terör eylemi değil. TUSAŞ'ta Kaan üretiliyor. Yani bizim hava savunmamızın, savunma sanayimizin göz bebeği. En ciddi birime gerçekleşiyor. Ama şunu da söyleyelim. Oradaki güvenlik birimleri bu saldırıyı önledi. Yani şehit olmalı, yaralılara rağmen içeriye girmeleri önlendi. Bazı vardiya değişiminde daha çok kayıp verdirmek. Yani hainlikleri yapmak için. Ama ilginç, yüzleri açık bakın. Yüzleri açık bir şey. Şu ihtimal o buradan geçen terörist. Etkisiz hale getirildikleri yönünde bilgi var. Bana gelen ilk bilgi 2 terörist etkisiz hale getirildi. Görüntü gelmiş. Evet. Fotoğrafın görüntüsü. Görüntü lütfen verin arkadaşlar. Full olarak ekrana verelim. Yorumunu da alalım. Evet, yani sonuçta susturucu taktığı kesin şimdi. Tamam. Evet. Bakın bu işi anlatalım bir kenardan görüntü gelince. Tam vardiya değişimde kart bastıkları bir kapı. Personelin çıkış kapıları var. İşte evet, bu görüntü bu da görüntü saldırı. Yani bu binanın içi şu anda değil mi? yalnız çatışma anı. Şimdi yani değil mi? Çatışma. Bir durdurabilir miyiz arkadaşlar? Bir durduralım. Bir durduralım. Ya aslında buradaki hareketler... Ajans linkinden alıyormuşuz. Evet. Yani tabii ki onu kayıt alırız. Öyle evet. O noktayı. Okan Paşam şimdi dediğiniz gibi bayağı dürbün tüfek bu. Yani normal hani suikast olarak yani bölgeye kendileri de hani uzaktan ateş etme imkanı, bu silahın menzili de yüksek olduğu için yani o kabiliyeti kendilerinde taşımak adına kullanmışlar. Bakın daha taksici falan yok zaten. Gasp ettikleri belli. Yerde yatan bir kişi vardı. Hemen taksinin arkasında. Evet. Tabii onu da bilmiyorum. Yani silah zoruyla gasp edildi mi? Evet. Ama nihayetinde ticari taksiyle büyük ihtimal taksici olabilir. Evet, maalesef saldırı. orada yerde yatan birisi de var. Evet. Yani muhtemelen taksiciyi de hani öldürmüş de olabilirler. Yani çünkü işin hani bundan sonrasını önümüzdeki süreçte göreceğiz ama ya ben şimdi buradaki profillere baktığımda kadın terörist normal şartlar altında hani İslami terör örgütlerinin pek kullanmadığı bir model. Onu eğiliyoruz. Evet yani burada çünkü hani kadın terörist genelde PKK ve benzerleri diyelim. Terör sonuçta benzerlerini kullandığı bir eylemci modeli diyelim. Diğer Çağlayan Adliyesi'ne yakın dönemde saldırı vardı işte. Yani evet yani genelde kadın teröristler DHKPC, MLKP veya PKK yani sonuçta Türkiye'ye tehdit teşkil eden terör örgütleri üzerinden işi sorguladığımızda durum bu. Evet. Ama önümüzdeki tabii bu tabloda bunların aslında şehirde eğitim aldığı da belli oluyor. Çünkü hedef gözeterek bakın etrafta evet. Yani orada güvenliği sağlamayan ve orada bulunan kişilere hedef gözeterek açılan bir ateşten tabii önce el bahsediyoruz. bombası attıklarını Yavuz Bey söyledi. Yani sonuçta el bombası attıkları kesin. Çünkü oradaki nizamiyenin hani oradaki camlarının parçalanmış olması ve oradaki giriş sistemlerinin dağılmış olması bir bomba patlamasını gösteriyor. Yani bir patlamayı gösteriyor. Çünkü silah etkisiyle o sistemlerin o şekilde parçalanması mümkün değil. Akabinde tabii o bombanın patlamasıyla beraber oradaki güvenlik görevlilerinden karşı tedbir gelene kadar onlar ilerlemiş oluyorlar ve maalesef işte o içeriye girme şansını öyle yakalıyor. Akabinde de işte oradaki çatışma başlıyor ve o çatışmada da etkisiz hale geliyorlar. Yani işin gerçeği 3 terörist olduğu anlaşılıyor son görüntülerinden. Bu 3 teröristin özellikle 3 istikametten Nizamiye'nin birisi sağından, biri solundan, birisi de ortasından girmeye çalışıyor. Ki muhtemelen güvenlik görevlilerinin bulunduğu yerlere göre hareket ediyorlar. Görüntü üzerinden hareket ediyorlar. Sonrasında da işte bir kişi içeri girebiliyor, diğerleri de etkisiz hale geliyor. Yani evet, burada yani kayıtlıymış. Burada durduralım arkadaşlar. Evet. Yani baktığınızda zaten. Şimdi tabii bunlara bakarken
Siz çok hızlı bir analiz yaptınız tabii ki. Kadın terörist olması bunun İslami radikal dinci, bunlar Evet. İslam'la alakası yok, radikal dinci Evet. terör örgütleri. Onların hepsi de maşa aparat. Bunlar da Tabii yani aynı yere bağlılar. Tabii. Sonuçta yani Evet. değişen sadece istihbarat. hani bağlantı şekli değişik ama bağlantılar aynı yer. Evet. Yani bu işte radikal dinci terör örgütleri Yani DAEŞ diyelim, olabilir. daha rahat bu bölgede Şimdi- DAEŞ etkin. DAEŞ etkin. Bunun olmayacağını söz. Şimdi biliyoruz ki Irak'ta DAEŞ liderinin öldürüldüğü haberi gelmişti. Evet. Bugün gündemde öyle bir unsur var. Ama diyorsunuz ki o analizinizden ve tabii ki kullandıkları silahlar. Hani bu Kanas, AK-47, Kalaşnikov daha netleşme var mı? Ama ne olursa olsun susturuculu bir suikast silahı. Ya da var. Uzun menzilli. Var, evet. Ellerinde bir Peki. tanesinde o kullandığı. Diğeri yakın çatışmaya girmesi için kısa namlulu kullanıyor. Çünkü yakın çatışmalarda kısa namlu kullanılır. O bayanın kullandığı elinde kısa namlulu kullanıyor. Evet. Diğeri de herhalde AK-47 kullanıyor. Uzakta göremiyoruz onu. Yani dolayısıyla yani silahlar Doğu menşeli olduğu kesin. Yani şöyle de olabilir. Yani Batı menşeli olmuş olması, Doğu menşeli olmuş Tabii. olması aslında çok bir şey değiştirmiyor. Mehmet Çünkü Hocam şöyle bir şey evet, söyleyeyim mi? Saldırının şekli, Evet. İçişleri Bakanlığı nizamiyesine yapılan saldırıda da olağan olarak tabii ihtimal dahilinde bir PKK eylemi. terör Görüntü eylemi. onu gösteriyor. Onu gösteriyor. Şimdi bu eğer öyleyse tabii resmi açıklama. Şimdi açık, yüzü açık olduğu için bunun kimliği tespit edilmiştir mutlaka. Ya da bir ön görüş vardır. Öbür kadın teröristin de benzer bir şekilde tam dünkü açıklamadan sonra Teröristler etkisiz hale getirildi açıklamasını henüz almadığımıza göre. da almadığımıza göre belki canlı da olabilir. Yalnız hareketlilik var. Hani geçtiğimiz dakikalarda söyleyeyim. Evet. Şu an için değil. Ama nizamiyeden geçememeleri önleyici tedbir olarak. Bir de özel güvenliği var. Yani TUSAŞ'ın güvenliği sıradan güvenlik değil. Onu da belirteyim. Özel eğitimli. Güvenlik kendisine göre var. Komutanım daha iyi anlatır. Ama burada şu hedef alınmış. Vardiya değişiminde personel hedef alınmış. Yani taksiyi büyük ihtimal yerde yatan taksici de olabilir. muhtemelen olabilir. Evet. Olabilir. Olabilir maalesef. Yani taksiciyi orada hani etkisiz hale getirmiş olabilirler. Evet. Yani burada çünkü yüzlerine açık olması aslında yani olayın yani bir şifresi de aynı zamanda. Çünkü yüzlerin açık olması hani burada Ölmeye gelmiş. ölmeye gelmiş. Yani Ölmeye özeti gelmiş. burada Evet. ölmeye gelmiş ama bunu gönderenle onların yüzünü açık vermesi bir yere mesaj vermek amaçlı olabilir veya yanıltma maksatlı da olabilir. Yani bu önümüzdeki süreçte incelenmesi gereken bir konu. Normalde hani bu türlü eylemlere katılanlar genelde yüzlerini gizlemek durumdalar. Niye? Terör örgütü sonuçta yani üstlenmediği müddetçe yani burada bizim değildi dediği müddetçe ortalama olarak bu adamların hani kime ait olduğu tartışılıyor ve sonuç çıkmıyor. Ama burada bu teröristler aynı zamanda bu zamana kadar hiç eyleme karışmamış teröristlerden de seçilmiş olabilir. Bir diğer konu. Yani çünkü yüzlerini gizlemiyorlarsa aranan şahıs olma ihtimalleri düşük. Yani çünkü yüz tanıma sistemleri var bütün nizamiye girişlerinde. Yüz tanıma sistemleri kapsamında yani çok kısa sürede bunların İçişleri Bakanlığı'nda yani kimlikleri yani aranan olduktan sonra İçişleri Bakanlığı'na düşüyor. Yani ila nihaya ister bu türlü tesislere yaklaşsınlar veya güvenlikle ilgili bir konuyu ihmal etsinler veya ihlal etsinler. Bu nedenle bunlar aranan kişilerden seçilmemiş olması ihtimali yüksek. Ve yaşlarına baktığımızda yaşlarının da küçük olması çok enteresan. Yani işlerinde böyle hani böyle tecrübeli gibi takınan birisi yok. Üçü de ayrı davranışlar sergiliyorlar ve liderlik rolünü üstlenen kimse yok. Üçü de ayrı rolde. Evet. Yani bunların Harcamak hepsini yan üzere yana devşirdikleri. Evet, devşirdikleri ve Maalesef. tabiri caizse bu eyleme gönderip bu eylemde kendi Evet. sonlarını hazırladıkları Evet. kullanılan meta diyelim. Şimdi saat başı itibariyle bir kez daha o noktaya gidelim. Merve Pekmez muhabirimiz Engin Eşki son durumu aktaracak. Merve dakikalar önce ikinci patlama bilgisini aktarmıştın. Son durum nedir? İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın olay yerine geleceğini biliyoruz. Yapılan açıklamalar var. Detayları senden rica edelim.
Evet Sayın Nurtezer, bölgedeki hareketlilik devam ediyor. Senin de belirttiğin gibi ikinci patlama sesini duymuştuk ve dumanlar da gökyüzüne yükselmişti. İçeride çalışan bir personelin eşiyle görüşme fırsatımız oldu az önce. Kendisi de telefonla konuştu. Eşinin güvenli bir bölgede olduğunu ancak içeri sızdıkları yönünde bir iddia ortaya koydu içeride çalışan personel ve çatışmanın halen devam ettiği, yani çatışma seslerini duyduklarını ifade etti. Yani bölgede söylenene, iddia edilene göre çatışmanın halen devam ettiğini bizler de size ifade edebiliriz. Riskli bir bölgeden, riskli bir şirketten söz ediyoruz. Kritik bir şirket. Özellikle de Türk savunma sanayisinin önemli başta gelen şirketlerinden biri, K'nın üretildiği, Aksungur İHA'nın üretildiği bir şirketten söz ediyoruz. Bölgedeki hareketlilik halen devam ediyor ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bir açıklama yapmıştı. Sizlere de aktarmıştık. Adalet Bakanı da geçtiğimiz dakikalarda bir açıklamada bulundu. Hemen size aktaralım. Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Havacılık ve Uzay Sanayi tesislerine düzenlenen terör saldırısını şiddetle kınıyor ve lanetliyorum. Hain terör saldırısıyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup bir başsavcı vekili ve 8 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum ifadelerini kullandı Adalet Bakanı Yılmaz Tunç. Ve belirttiğimiz gibi şehitlerimiz, yaralılarımız var. İçerideki riskin de hala devam ettiği yönünde bir iddia var. Evet, ekipler her noktayı sardı ancak içeriye sızdıkları yönünde bir iddia söz konusu. Yani personeller güvenli bölgeye çekildi ancak içerideki tehlike sürüyor olabilir. Resmi bir açıklama yok. Çatışmanın bittiği yönünde bir açıklama yok. Yukarıda da zaten üstümüzde jandarma helikopterleri ilerliyor. Bakın Engin Eşki şu anda ekranlarınıza getiriyor. Bir itfaiye aracı, bir itfaiye ekibi daha ilerliyor. Önünden de bir sağlık ekibi girmişti. Bölgedeki hareketlilik devam ediyor. Güvenli bir şekilde bölgede çalışmalar devam ediyor. Polis ekipleri etrafı çevrelemiş durumda. 2 ambulans çıktı. Sizlere de göstermiştik canlı yayınımızda. Şimdi bir ambulans, bir de itfaiye ekibi daha içeriye doğru ilerliyor. Bölgedeki hareketliliğin sürdüğünü sizlere aktarmış olalım tekrar. İçişleri Bakanı'nın da buraya doğru geldiğini sizlere belirtelim. Tabii Atak helikopterleri demiştik. Atak helikopterleri üretiliyor. Türkiye'yi alanında güç çarpanı yapacak K'nın üretildiği bir tesisten söz ediyoruz. Türk savunma sanayinde özellikle TUSAŞ önemli kuruluşlardan biri ve Nizamiye kapısında bir patlama gerçekleştirildi. Canlı bomba, bir terör saldırısından söz ediyoruz. Derken bir ambulans daha şu anda TUSAŞ tesislerinden çıkış yapıyor. Arkadan da itfaiye geçti az önce. Sanıyorum ki bir ambulans daha çıkış yapacak. Nizamiye kapısından çıkış yaptı. Çatışmanın olduğu yönünde bir iddia söz konusu, bir hareketlilik göremiyoruz. Ancak içeride çalışan personel çatışma seslerinin devam ettiğini belirtti. Bir ambulans daha şu an TUSAŞ tesislerinden çıkış yapıyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya şehitlerimizin ve yaralılarımızın olduğunu belirtmişti. Evet, o nokta hareketli aslında ama kameraman arkadaşım Engin Eşki'den rica edeceğim. Arka taraf, özellikle basın mensuplarının bulunduğu arka tarafı sizlere göstermek istiyorum. Arka planı göstermek istiyorum. İçeride çalışan personelin ailesi, yakınları burada içeriden gelebilecek bir haberi bekliyorlar. Bir bekleyiş halindeler şu anda. İşte içeride çalışan personelin annesi, babası, çocuğu, arkadaşları burada içeriden gelecek bir haberi bekliyorlar. Bakın zaten birçok kişi de şu an telefon başında bir haber bekliyor. Umutlu şekilde bekleyişlerini sürdürüyorlar. İçeriden de çatışma seslerinin yükseldiği yönünde içeride çalışan personel tarafından bir bilgi aldık diyelim. İçeride çalışan personelin eşi telefonla konuştu yanımızda, onunla görüştüğümüzde. Güvenli bölgedeyiz ancak çatışma sesleri yükseliyor ifadelerini kullandı. Evet. Bir ambulans daha çıkış yapıyor şu anda TUSAŞ tesislerinden. Görmüş olduğunuz gibi bölgede güvenlik güçleri tarafından en üst seviyede tutuluyor.
bölge ve tabii olay yeri inceleme aracı giriyor jandarmanın. Yine üstümüzde de jandarmanın helikopterlerinin gezdiğini ifade etmiş olalım. Hareketliliğin devam ettiği yönünde bir bilgi var. Çatışmanın bittiğine yönelik bir açıklama almadığımızı belirtelim. Evet, peki. Bir ambulans daha giriyor. Çok sayıda sağlık ekibinin sevk edildiğini aktarmış olalım. Saynur Tezel, bölgedeki hareketlilik devam ediyor. Gelişmeler oldukça sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz diyelim. Sözü şimdilik merkeze bırakalım. Döneceğiz. Evet, bir yandan orada sinyal kesiciler de olduğu için büyük bir ihtimalle yayın araçları da bundan etkilenebiliyor. Şimdi arkadaşlarım ondan etkilenmeyen bir kaynaktan açıklamayı vereceklerdir. Evet, Ali Yerlikaya konuşuyor. Evet, hazır mıyız? Abi TRT Kürt'e biraz indirsene. Ali. Evet efendim. Mücahit, eğilme şansın var mı? Hazır mıyız? Hazır mıyız? Bir dakika. Aslan. Şunu biri tutabilir mi? Konum alabilmesi için bekleniyor. Çünkü hayli kalabalık. Evet. Evet, buyurun Sayın Bakan. Tamam. Biraz sessiz başlıyoruz lütfen. Biraz sessiz. Lütfen başlıyoruz. Değerli basın mensupları, Ankara Kazan ilçemizde yerli ve milli savunma sanayimizin gözbebeği TUSAŞ'a maalesef 15-26'da bir terör saldırısı olmuştur. Bu saldırı duyulur duyulmaz, haber alır almaz süratle jandarma ve emniyet birimlerimiz, özel harekatımız buraya geldi. Biri kadın, biri erkek olmak üzere 2 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Maalesef değerli arkadaşlar 4 şehidimiz bulunmakta. 14 yaralımız var. Yaralılarımızdan 3'ünün durumu ağır. Evvelemir'de şunu söylemek istiyorum. Şehitlerimizin mekanı cennet olsun. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Rabbim en kısa zamanda onları sevdiklerine kavuştursun diye dua ediyorum. Terörü lanetliyoruz değerli arkadaşlar. Kimlik tespit çalışmaları devam ediyor. Kimlikleri belli olur olmaz bunlarla ilgili hangi terör örgütü olduğuyla ilgili sizlerle bunu aziz milletimizle bunu paylaşacağız. TUSAŞ'a medarı ihtarımız TUSAŞ'a geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Tüm aziz milletimizden geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. İlk anından itibaren Sayın Cumhurbaşkanımıza buradaki yapılan operasyon ve bu etkisiz hale getirilinceye kadar olan bu süreçle ilgili bilgi arz ettik. Çok büyük bir üzüntü duyuyoruz hep birlikte ve milli birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize kim pusu kuruyorsa ister terör örgütü olsun, ister organize suç örgütü olsun, şehir eşkıyası olsun hiç durmadan, duraksamadan azim ve kararlılıkla bunların da nefeslerini kesmekte kararlıyız. Bizim kardeşliğimiz, bizim birliğimiz, bizim beraberliğimiz, devletimizin ve milletimizin iradesi, gücü her zaman ama her zaman galip gelecektir. Bundan da hiçbirimizin şüphesi olmasın. Teşekkür ederim. Sayın Bakan. Sorumuz olacak. Bir taksiyle geliyorlar. Taksicinin durumu hakkında bilginiz var mı acaba? Detay bilgi vereceğiz abi. İlk açıklama görüntülü olarak en azından kameralar karşısında yapıldı bu şekilde.
TUSAŞ tesislerimize her zaman yaptıkları gibi alçakça, şerefsizce bir saldırı yaparak milletimizin huzurunu bozmaya çalıştılar. Bu PKK'lı şerefsizlere hak ettikleri cezayı her seferinde veriyoruz. Fakat bunlar bir türlü akıllanmıyorlar. Her zaman söylediğimi bir daha tekrar ediyorum. En son terörist ortadan kaldırılıncaya kadar bunların peşini bırakmayacağız ve bu yapılanların acılarını misliyle çıkaracağız. Bunu herkes görecek, hiç merak etmeyin. İyi akşamlar. Milli Savunma Bakanı'nın cümleleri böyleydi. Kazan'da bulunan heyetteki isimlerden bir diğeri Hakan Fidan. O da Ankara'da TUSAŞ'a yönelik gerçekleştirilen alçak terör saldırısında şehit olan kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifa diliyorum. İçeride ve dışarıda tüm terör unsurlarıyla ve onları besleyen güçlerle mücadelemizi azimle sürdüreceğiz. Önümüzdeki dönemde de milli savunma yeteneklerimizi güçlendirmeye devam edecek. Türkiye'ye hedef alan odaklar ve vekillerinin ülkemiz üzerindeki emellerine ulaşmalarına asla izin vermeyeceğiz dedi. Bu arada Amerikan Büyükelçiliğinden Ankara'dan açıklama vardı. Müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız diye biten bir cümleydi. Olaf Scholz'un şimdi görüyorum bilgi akışı içinde terörizmin her türlüsünü şiddetle kınıyor ve ortağımız Türkiye'nin yanındayız şeklinde onlardan da bir açıklama var. Mitsotakis'ten bir açıklama gelmiş. Bugün Ankara'da gerçekleşen terör saldırısını şiddetle kınıyorum. Hayatını kaybedenlerin ailelerine en içten taziyelerimi iletiyorum diye CHP bir heyet oluşturmuş bu mevzuyla ilgili. Burada görevlendirildikleri bilgisini de aktarayım. Genel Başkan Yardımcıları var içinde. 1, 2, 3, 4, 5 kişi, 6 kişilik bir heyet TUSAŞ tesislerinde bilgi alışverişi için orada ne olduğuna dair bir görev almışlar CHP adına. Bunu da söyleyelim. Şimdiye kadar olan İYİ Parti'den Grup Başkan Vekili Turan Çömez de dem sıralarına seslenerek bizim cesedimizi çiğnemeden geçemezsiniz şeklinde genel kurulda bir tartışma başlamış. Bunu da söylemiş olayım. İngiliz Gizli İstihbarat Teşkilatı MI6 Başkanı Richard Moore Türkçe taziye mesajı paylaşmış efendim. İlginç şeyler oluyor.